Merhaba. Bu videoda sizlere, definecilerin bulduğu garip yerleri derledim. İyi seyirler. İçine 3 basamakla girilen mağara. Mağaranın girişine dikkat. Kapısı üzerinde sandık biçimli bir taş vardır. Özel olarak yapılmıştır. Çıkarıp bakın. Mağaranın önüne, bir ayak attığımızda, göreceğimizi işaret etmektedir. Burada tespit ettiğim husus, Keçi Deresi'ndeki adı ile Mükellef Dere'dir. Haramiler Deresi kadar, üzerinde durulmuş basit bir uğrak eşkıya yeridir. Burada da 12 adet dikili taş vardır. İçlerinde birisi doludur. Mağaranın solunda kaldırım döşeli bir patika tepenin üzerine çıkar. Kaldırımı dikkatlice takip edin, kaldırımın bittiği yerde gömülü define olması lazım. Siz de orayı bulur da, kazacak olursanız altından üçlü bir kemer çıkar. Aradığını bu üçlü kemerde olduğunu göreceksiniz. Önündeki dere, içinde bir sofra kayamız vardır. Yuvarlaktır. Dört bir tarafında 4 dikili taşımız vardır. Taşın üzerinde, 7 çatal, 7 kaşık ekmek dilimi, 1,5 balık, içki kadehi, ayrıca ufak zincirli bir çakı resmi vardır. Çakının zincirini izleyin, derenin karşısında bir mağarayı gösterir. Mağara Bizanslılardan kalmadır. Kesişen yol, ya da kesişen su kavşak anlamına gelir. Çevresinde, kesişen yol veya akarsu varsa, bunların çevresinde, yüzey araştırması yapılmalı. Özellikle kesişen yerlerdeki karşılıklı iki tepeye dikkat edin. Makas, adı üstünde. Makas yapan yerleri verir. Buradan geriye baktığında, iki tepe göreceksin, büyük olan tepe meblağın saklı olduğu tepedir. Tek makas, yere yatay ise, ana kayada parası mevcuttur. Çift makas varsa, çok çetefelli işaret olup, coğrafya bilir kişiler tarafından etüt edilmelidir. Makasın alt ağzı daha uzundur. Dere, ya da yol hangisi varsa, uzun kol tarafına gidin. Tutamak yeri de aynıdır. Buradaki iki tepenin büyük olanına bakacaksın. Tavuk civciv işaretleri, kesinlikle define işaretidir. Bu işaretler nadir bulunur. İşaret çizimleri kesin olduğu için, doğal oluşumlarla karıştırılması neredeyse imkansızdır. Tavuk ve civciv, define işaretinin olduğu alan çok iyi araştırılmalıdır. Tavuğun konumu ve civcivlerin sayısı çok önemli bir yol göstericidir. Eğer civcivler yoksa, sadece tavuk işareti varsa, tavuğun ayaklarına bakılmalıdır. Ayakları varsa, tavuğun baş kısım istikametine, eğer ayakları yoksa, işaretin olduğu kayanın hemen altına bakılmalıdır. Tavuğun kuluçkada olduğunu ifade eder. Eğer tavuk yok ve sadece civcivler varsa, etrafta araştırma yapılmalıdır. İşaretin bulunduğu kaya, tavuk olarak kabul edilmiştir. Civcivlerden biri, diğerlerinden farklıdır. Farklı olan civcivin, bulunduğu yönde işaret taşı aranmalıdır. Hediye o taşın altındadır. Eğer tavuğun üstünde, bir civciv varsa, bu asıl definenin, hemen üstünde küçük bir hediye olduğu anlamına gelir. Üstteki hediyeye ulaşınca araştırmaya devam edilmelidir. Altta büyük bir hediye daha vardır. Eğer tavuğun arkasında, tek sıra halinde civcivler varsa, işler biraz karışıktır. Çünkü bu işaret hakkında çeşitli görüşler vardır. Bana göre define civciv sayısı kadar adım ileride olabilir. Haç define işareti, sembolün şekline göre değişmektedir. Definecilikte, birden fazla haç işareti kullanılmaktadır. Bunların bir kısmı define ile alakalı, bir kısmı da mezar ile alakalıdır. Bazı haçların ise dini sembol olarak kullanılmıştır. Genel itibarıyla tüm haçlar koruma amaçlı yapılmıştır. Örnek olarak, eski ev duvarındaki haç evi korumakla yükümlü, arazide kayaya yapılmış bir haç da, ya mezarı, ya da parayı korumakla yükümlüdür. Kayaya oyulan basit haç kabartmasının daha çok yön gösterme ve defineye giden yolu tarif etme işlevleri vardır. Oldukça yaygın kullanılır. Karşıdan karşıya geç manasına gelmektedir. Eski Yunan definelerinde, sıkça görülen kare biçimli ve uçları hafif kalınlaşan haç türüdür. Bu haçlardaki kollardan birisi, muhtemelen diğer üçünden bir yönüyle farklıdır.
Farklı olan kol istikametinde, define olma ihtimali çok yüksektir. Kolun uzunluğu veya ucundaki bir define işareti, sizler için önemli bir sembol olabilir. İyi araştırmalısınız. Dört kollu haçta genelde, hazinenin veya definenin olduğu bölgede 4 ayrı işaret bulunur. Bu işaretleri bulduktan sonra, haçtaki ile orantılı mesafede çember içerisinde kalan kısımda define yatmaktadır. Bir tepe, yokuş veya tümülüs kubbe işaretidir. Define aramak için tırmanmak gerektiğini söylemektedir. Bu haç sembolü de işaret farklılığı aranması gereken haçlardandır. Şayet hiçbir fark yoksa en uzun okun gösterdiği yönü kazılır. Define ile ilgili bir çağrışım vardır. Bazı kiliseler tek başına yapılırken, bazıları da manastırların parçası olarak inşa edilmiştir. Çok sayıda kilise tipi geliştirilmiştir. Bunlar dış biçimler ve iç hacimlerde büyük çeşitlilikler sağlamışlardır. Bazı tipler çevredeki Hristiyan bölgelerine bitişik yerlerde bulunur, ama Ermenistan'da bunların planları genellikle yerel koşullara uyumlu hale getirilmiştir. Ermeni mimarlar tarafından, Ermenilere özgü kilise biçimleri oluşturulmuştur. Gömü saklarken kullandıkları define işaretleri o kadar çok değildir. Genelde bölgedeki kalıcı yapıları hedef alırlardı. İşaret olarak, en çok kanallı 3 oyma ve Ermeni haçını kullanmışlar. Ayrıca yüksek dağlık alanlarda gömünün üzerine kazık çakılarak, taş yığınları ile doldurulmuştur. Toplu olarak sakladıkları gömülerde el işareti yapmışlar, yeminli gömü diye adlandırılır. Yerleşim yeri dışında kalan bahçelerinde kuyu yakınlarına gömmüşlerdir. Oralarda kasatura ile çizilmiş çizikler ve çarpı işaretleri bulunursa, birbirini takip eden birçok işaret zinciri olur. Bunlar gömünün yerini şifreli verir ve yanıltmaca işaretler de olur, dikkatli inceleyip araştırmak fayda sağlayacaktır. Sunaklar, genel anlamıyla dinsel törenlerin yapıldığı ya da kurbanların sunulduğu, belirlenmiş yer ya da yapıdır. En basit formunda sunak, küçük bir yükselti biçiminde olup, kare ya da yuvarlak bir yapıda taştan ya da tahtadan inşa edilmiş biçimdedir. Sunak kelimesi, en kısa anlatımı ile, tanrılara adak adanan yer olarak tanımlanabilir. Kurban kesilen ve Tanrı'ya sunu yapılan, masaya benzer, yüksekçe olan, genellikle taştan veya dörtgen şekilde yapılan, kurban kanlarının akmasına mahsus bir deliği olan mimari ögedir. Bütün dönemler içinde sunaklar, insanlara zor durumlarında başvurdukları bir yer olarak çok şeyler ifade etmiştir. Bu nedenle insanoğlu, adak, kurban ve sunularını, Tanrı'ya ulaşacağını bildiği bir yerde yapmak istemiş. Ve bu sayede sunakların doğuşuna ve sonrasında da ilerleyerek neredeyse tapınak kadar önemli birer yapı haline gelişine ön ayak olmuştur. Buradan hareketle, insan faktöründen yola çıkmış olan sunakların, insanların sığınma ve inanma isteği neticesinde Tanrı'ya hediyeler vererek, onunla bütünleşmelerinde rol oynayan, dinsel yapılar olarak karşımıza çıktıklarını düşünmek yanlış olmayacaktır. İncelenen dönemler içinde sunak gelişiminin çok büyük farklılıklar göstermediği görülmüştür. Yani her dönemde her sunak tipine rastlamak mümkündür. Lahitler taş, pişmiş toprak, kurşun, bronz, alçıyla sıvanmış tahta veya mermer gibi malzemelerden yapılırdı. Ancak bunlar arasında, lahit maliyeti en yüksek ve en değerli malzeme hiç kuşkusuz mermerdir. Lahit ya da tekne sanduka denen bu mezarların dış cephe ise, genellikle mimari yapıları andıran bir süslemeye sahiptir. Çoğunlukla girland denilen süsleme motifleri, ki bunlar arasında portre veya mask başları, öküz başları, çiçek vardır. Ya da sütunlar ve bunların arasında insan heykellerinden oluşan ayrıntılar olabilmektedir. Lahit yapımı, düşünülenden çok daha meşakkatli bir işti. Lahit yapımında kullanılan malzemeler, cesedin yakılması ve küllerin saklanması.
Ölülerin gömülmesi, lahitlerin biçimleri ve adlandırmaları, yapım tekniği boyama, lahitlerin yerleştirilişi, lahitlerin stoktan çıkarılıp hazırlanması, ısmarlanması, maliyet, lahitlerin üzerindeki yazıtlar, lahitlerin üzerindeki portreler, biçimlerin, süslemelerin ve sahnelerin örnekleri, betimlemelerin anlamı, genel ve bölgesel lahit grupları gibi konular lahitleri daha iyi tanımanıza yardımcı olacaktır.